Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alfa Proxer. Bugün muhteşem bir video ile karşınızdayım. Bugün Stronghold Crusader Definitive Edition tam sürümüyle kullanıma sunulduğu Steam'de çıkış yaptı ve ben de hemen oyunu satın aldım. Önceden oyunu demo sürümünde oynuyordum. Fakat artık oyunu tam sürümünde artık oynayabileceğim. Gerçek oyuna Definitive Edition olmayan eski versiyona gerçekten oyun artık çok daha benzemiş. Artık oyun bildiğiniz 2002 yılında çıkan Stronghold Crusader oyunundaki çadır geldi ve atlı okçu da var. Doğru duydunuz. O zaman haydi hazırsanız videoya geçelim. Yalnız videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Eğer video kalitesi kötüyse ayarlar kısmını tıklayıp kalite kısmını tıklayıp oradan en yüksek ayarı seçiniz. Arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Stronghold Crusader Definitive Edition çıktı ve oynayacağım bu oyunu. Oyun daha henüz yeni çıktı. Ben oyunu çıktıktan yaklaşık 1 saat sonra Steam üzerinden satın aldım ve şu an sizlerle birlikte oyuna göz atacağız. Daha önceden kanalda 2 videosunu çekmiştim fakat o sürüm demoydu. Artık tam sürüm karşınızda, daha fazla seçenek geldi gördüğünüz gibi. Ve ilk Stronghold Crusader oyunu ile aynı oldu. Yani orada olup burada olmayan, burada eksik olan şeyler de geldi. Mesela asker çıkarmak için çadır geldi. Atlı okçular geldi onun içerisinde. Böylelikle artık atlı okçu da çıkarabileceğiz. O zaman haydi lafı daha da uzatmadan videoya geçelim. Fakat videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi burada bir sürü seçenek var. Gördüğünüz üzere mesela serbest oyun derseniz bunlar çıkar. Özel senaryolar derseniz bu şekilde tek bir şey çıkıyor şu anlık. Burayı sınırlamamışlar. Tamamlanan haritaları göster yazıyor aslında. Çatışma demek istiyorum. Klasik yollar demek istiyorum. Evet bakın burada 3 tane seçenek var. Birinci olan Crusader birinci sürüm yolu. Bunu seçtim. Şimdi burada birinci bölümden başlayacağım. Seçtik. Evet, ileri dedikten sonra bakın böyle bir ekran bizi karşılıyor. Alpha Prop Self vs Sultan Avliu. Birinci varış diyor bakın. Bölümün adı birinci varışmış. Başladım gitti. Oyunu eksi tuşundan en yavaşa indirdim. Şimdi hemen buraya stoklarımızı yerleştirelim. Evet, yeterince stok yerleştirdim. Hemen etrafa oduncuları yapıyorum. Pazarı tabii ki şuraya yapıyorum. Yalnız ev yapmamız gerekiyor. Yani barınak yapmam gerekiyor bir sürü yere. Hemen barınakları buraya yerleştirelim. Ardından buraya taş ocağı yapıyorum 2 adet. Ve 2 adet de öküz ağılı. Odun gerekliliyor, bu yüzden şu an yapamıyorum. Oyunu birazcık hızlandıralım. Tabii ki bunu yapmayı unuttum. Evet, şu an ambar yapamıyorum. O yüzden hemen marketten odun satın alacağım. Ve ambarı hemen buraya yapacağım. Ve yanına bir adet fırın yaptım.
Evet bakın, oyunun tam sürümüne gelen paralı asker ordugahı. Yani size çadır dediğim şey bu. Bunda atlı okçular var. Aynı eski oyundaki gibi. Fakat şu an odunumuz yetmiyor. Biraz odun alıyorum. Ve şuraya bir tane paralı asker ordugahı yapıyorum. Fakat ben buna paralı asker ordugahı demek istemiyorum. Onun yerine asker çadırı diyeceğim. Siz bunu kastettiğimi anlayın. Hemen buradan maltız alıyorum. Maltızları yerleştireyim kaleye. Kralın kalesine. Eğer düşman gelirse ateşli ok ile karşılık verelim. Oyunu birazcık daha hızlandırdım. Evet, odunlar gelmeye başladı. Güzel. Şimdi hemen buraya tarlalar ekelim. Evet, 2 adet buğday tarlası ektim. Bir tane elma bahçesi ekmek istiyorum. Ve elma bahçesi ektim. Hatta buraya da bir tane elma bahçesi ektim. Burada düşman ne durumda? Düşman bu durumda. Başka düşman da yok. Yani kolay yeneriz gibi geliyor. Burada bu düşman hangi düşmandı? Sultan Abdül. Şimdi hemen buraya bir tane ne yapacağım, tabii ki yuvarlak kule yaptım. Yuvarlak kuleye tırmanmak için duvar gerekiyor. Ve bu duvarda bir merdiven, taş merdiven koydum. Duvar merdiveni var, geçiyor yani. Asker çadırından birkaç tane Arap okçusu çıkardım. Bu Arap okçuların hepsini bu yuvarlak kuleye çıkardım. Fakat bu yuvarlak kalenin üstüne bir sürü maltız yerleştiriyorum. Böylelikle yuvarlak kuledeki Arap okçuları ateşli ok atabiliyor. Bir tane balista yaptım şimdi yuvarlak kulenin üstüne. Bir tane de mühendis loncası lazım. Onu da hemen buraya yapıyorum. Ve mühendis loncasından 2 adet mühendis çıkarıyorum. Şimdi 2 mühendisi az önce yaptığım balistaya yolladım. Yine 2 adet mühendis çıkarıyorum. Arada buraya gelip ekmek satın almak lazım. Ki popülaritemiz düşmesin. Popülerliğimiz düşerse eğer hiç hoş olmaz. Popülerlik düşünce adam çıkaramıyoruz. Eğer kırmızı olursa yani popülerlik sayısı şu an 76 yazıyor ya.
Eğer bu 50'nin altına düşer ve kırmızı olur ise asker, adam veya bir çalışan çıkaramıyoruz. Şimdi buradan atlı okçu çıkardım bir sürü. Bu atlı okçuları nereden çıkardım? Tabii ki asker çadırından çıkardım. Öldürün şu şövalyeleri artık. Güzel. Şimdi bu atlı okçularını buraya yollama zamanı. Olmaz, popülerliğim düşüyor. O yüzden hemen ekmek satın alıyorum. Şimdi bir sürü atlı okçu çıkarıyorum asker çadırından. Bu atlı okçuların hepsini seçip diğer atlı okçunun yanına gönderiyorum. Evet, böylelikle toplamda 31 adet atlı okçum oldu. Bu atlı okçuların hepsini şimdi düşmana yolluyorum. Böylelikle düşmanı alt edebiliriz. Çünkü düşmanın az askeri var. Çoğu asker taşçı. Onları avlamak çocuk oyuncağı. Evet, şu an şövalyelerini hedef aldığım için bana şövalyelerini gönderdi. Olsun, sorun yok, ben kaçarak onları yaralayabilirim. Evet, şövalyelerin hepsi öldü. Yani bana gönderdiği şövalyelerin hepsi öldü. Bu taşçıları, taş atan adamları daha doğrusu öldürmem gerekiyor. Evet, güzel, taş atan adamların çoğunu öldürdüm. Şimdi sıra şövalyeleri öldürmekte. Evet, şövalyelerin hepsi öldü. Şimdi atlı okçuların hepsini içeriye gönderdim. Şu an düşmana çok büyük zararlar veriyorum. Sadece atlı okçumun şu an onun kralını yaralıyorum. Şimdi bir sürü suikastçı çıkarmam gerekiyor. Şimdi asker çadırından bir sürü suikastçı çıkarmam gerekiyor. Fakat şu an sadece bir adet çıkarabiliyorum. Çünkü param yeterli değil. Dolayısıyla markete giriyorum ve 527 olan alt elemanı satıyorum. Fakat 7 suikastçının işime yarayacağına çok emin değilim. Yine de buraya gönderiyorum. Evet, demir madeni yapmayı unuttum. Normalde demir madeni yapabilirdim. Eğer daha önceden yapsaydım çok iyi para getirebilirdi. O yüzden birazcık taş satıyorum. Yine birazcık daha suikastçı çıkardım. Şimdi suikastçilerimin sayısı 11 oldu. Onun hepsini seçiyorum ve düşmana göndermeye hazırlanıyorum. Yalnız popülaritem
46 oldu. Bu yüzden hemen ekmek satın almam gerekiyor. En azından 5 adet de olsa ekmek aldım. Evet, popülaritem kırmızı olmasa daha iyi olacak. Her neyse. Şu an 11 adet suikastçıyı seçtim. Şimdi 11 adet suikastçıya düşmana gönderdim. Bakalım neler olacak. Tabii ki düşmanı yeneceğiz. 11 suikastçı ile başa çıkamazsın kral. Evet, gördüğünüz üzere düşmanı yendim. Zafer oldu. Tabii ki zafer olur çünkü benim adım Alpha Prop Self. Evet, bir dahaki videoda ikinci yola çıkış adında bir bölümde oynayacağım. O bölümdeki düşmanım biraz daha, en azından bir tık daha zor. Akrep. Yani halife. İngilizce'de ise kalif adlı düşman. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün yeni çıkan Stronghold Crusader Definitive Edition adlı oyunu oynadım. Stronghold Crusader benim en sevdiğim, çocukluğumdan beri, küçüklüğümden beri oynadığım bir oyundur. Oyun benden bir yaş küçük. Yani bu oyun 2002 yılında çıkmış bir oyun. Definitive Edition olarak demiyorum. Orijinali, eski grafikli olanı ben 1 yaşındayken 2002 yılında çıkmış bir oyun. Bu oyun ise 15.07.2025 tarihinde çıkmış bir oyun olmakla beraber çok güzel bir oyun. Benim çok hoşuma gitti, gayet beğendim. Peki siz oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz ve daha çok bu tarzda videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilir, kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.